Merhabalar arkadaşlar. Hadi Örsen'in YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda sizlere 0-6 ay ölçülerinde, hatta bebeğin kilosuna göre 9 aya kadar rahatça kullanabileceğiniz bebek süveterinin anlatımını yaptım. Süveterim için bir yumak anti peeling özelliği olan ip kullandım. 3,5 numarada şiş kullanarak süveterimi tamamladım. Çok sade ve şık bir model oldu. Örgüye yeni başlayanlar da bu modeli rahatça yapabilirler. Video içerisinde ayrıntılı olarak kol kesimlerini ve artırmalarını anlattım. Videoyu takip ederseniz rahatlıkla örebilirsiniz. Süveterimizin ön kısmı bu şekilde, arka kısmı da bu şekilde. Kanalıma ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz sevinirim arkadaşlar. Yeni videolarımdan haberdar olmak için de bildirim zilini açabilirsiniz. Şimdi süveterimizin yapılışına geçelim. Hepimize kolay gelsin. Bebek süveterimize 3,5 numara şişe 64 ilmek atarak başladım. 3 haroşa sırası ördüm. Şimdi bu sırada modelimizi yapmaya geçiyorum. Bu kısım bizim arka kısmımız olacak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13. 13 ilmek kenarda haroşa ilmeğimiz olacak. Şimdi bir ilmek dolama yapıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. İpimi öne alıyorum. 3 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Tekrar bir ilmek düz örüyorum ve dolama yapıp 1 2 3 4 5 6 model aralarında 6 ilmek haroşa ilmeğimiz olacak. Şimdi tekrar modelimi yapıyorum. İpimi arkaya alıyorum. Dolama yaparak bir ilmek ajur yapıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. İpimi öne alıyorum. 3 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Tekrar bir ilmek düz örüyorum. İpimi öne alıp bir dolama yapıyorum. 6 haroşa örüyorum. 6 ilmek haroşa örüyorum. 2 3 4 5 ve 6. Şimdi tekrar model yapıyorum. Bir dolama yaparak ajur yapıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. İpimi öne alıyorum. 3 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. İpimi arkaya alıp bir ilmek düz örüyorum ve tekrar dolama yapıp 6 ilmek haroşa örüyorum. 3 4 5 6. Bir, 2 ve 3. 3 tane modelimiz oldu arkadaşlar. Şimdi tekrar model yapacağım. Bir ilmek dolama yapıp artırmamı yapıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. İpimi öne alıyorum. 3 ilmeği birlikte örerek kesip bir ilmek düz örüyorum. Tekrar dolama yapıp 13 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Her iki kenarda 13 ilmeğimiz olacak. Bu kenarda 13 ilmek, bu kenarda da 13 ilmek olacak. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13. ilmeğimi de örmeden alıyorum ve arka yüze geçiyorum.
Arka yüzümüzü haroşa olarak örmeye devam ediyorum. Artırmış olduğum ilmeklerimi de ters olarak örüyorum. Model kısmımızı da yine ters olarak örüyoruz. Yani arka yüzümüzü tamamen ters olarak örüyorum. Sondaki ilmeğimi örmeden alıp ön yüze geçiyorum. 4 tane modelimiz olacak arkadaşlar. Haroşa olarak örmeye devam ediyorum. Kenarda olan 13 haroşa ilmeğimi ördükten sonra bir önceki sırada artırma yapmış olduğum ilmekle birlikte 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 ilmeği düz olarak örüyorum. İpimi öne alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 ilmek haroşa örüyorum. 5 ilmek düz örüyorum. İpimi öne alıyorum. 6 ilmek haroşa örüyorum. 5 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ilmek model ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Yine sonda 13 ilmek haroşa örüp sıramı tamamlıyorum. Sondaki ilmeği örmeden alıp arka yüze geçiyorum. Arka yüzümüzü tamamen haroşa olarak yani ters olarak örelim. Arka yüzümü tamamladım. Ön yüze geçtim. Ön yüzde yine 13 ilmek haroşa örüyorum. Modelimizde olan 5 ilmek düz ilmeğin kenarına dolama yaparak artırma yapıyorum. 1 ilmek düz örüyorum. 3 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. İpimi arkaya alıp tekrar 1 ilmek düz örüyorum. Düz örmüş olduğum ilmeğin kenarına dolama yaparak bir artırma yapıyorum. Daha sonra arada olan 6 haroşa ilmeğimi örüyorum. Yine ipimi arkaya alıp bir dolama yaparak artırma yapıyorum. 1 ilmek düz örüyorum.
3 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Bir ilmek düz örüp bir artırma yapıyorum. Arada olan 6 haroşa ilmeğimi örüyorum. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Bu sırada yapmış olduğumuz işlemleri ön yüzde bir sıra düz olarak ördük modelimizde. Daha sonra arkada ters örüp ön yüze geçtiğimizde yine aynı işlemi yapıyoruz. İpimi arkaya alıyorum. Bir artırma yapıp bir ilmek düz örüyorum. 3 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Tekrar bir ilmek düz örüp dolama yaparak bir artırma yapıp aradaki 6 haroşa ilmeğimi örüyorum. Şimdi sonda olan 13 haroşa ilmeğimi örüyorum. Sondaki ilmeği örmeden alıp arka yüze geçiyorum. Arka yüzümüzün tamamını yine ters olarak örelim. Ön yüze geçtim. Yine kenarda olan 13 haroşa ilmeğimi örüyorum. Beş ilmek düz örüyorum. 6 ilmek haroşa örüp yine 5 ilmek düz örüyorum. Bu ilmeğimi haroşa olarak örüp 1 2 3 4 5 5 ilmek düz örüp 6 ilmek haroşa örüyorum. 1 2 3 4 5 modelimizde ön yüzde bir sıra düz olarak örüyoruz. Yani şu anki olduğumuz sıra. Daha sonra modelimizi yapıyoruz. Bir sıra düz örüp ön yüzde, diğer sırada ise model yapıyoruz. Arka yüzümüzde her zaman ters olarak örüyoruz. Modelimiz bu şekilde ilerliyor. Sondaki ilmeği örmeden alıp dönüyorum. Arka yüzümüzü yine ters olarak örelim. Ön yüze geçtim. Yine ön yüzde bu sırada model yapacağım. On üç haroşa ilmeğimizi ördükten sonra bir dolama yapıyorum. Bir ilmek düz örüp 3 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Dolama yapıp bir ajur yapıyorum. Yani artırma yapıp arada olan 6 ilmek haroşamı örüyorum. 3 6 tekrar dolama yapıp artırmamı yapıyorum. Bir ilmek düz örüyorum.
3 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. 1 ilmek düz örüp tekrar dolama yaparak artırma yapıyorum. 6 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Modelimizi bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Model kendisini belli etmeye başladı zaten. Bu şekilde örerek biraz ilerleyelim. Daha sonra yaka kesimine geçelim. 36 haroşa sırası örerek koluna kadar geldim arkadaşlar. Şimdi burası bizim arka kısmımızdı. Şimdi 7 ilmek kolda kesim yapacağız. Her iki kenarda da kesim yapacağız. İlk ilmeğimi ördüm. Daha sonra 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Yine 2 ilmeği birlikte örüyorum. Dört, 5, 6 ve 7. 7 ilmek kenarda kesim yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Kenarda 6 haroşa ilmeğimiz olacak. 5 ilmek düz örüyorum. Altı ilmek haroşa örüyorum. Yine 5 ilmek düz örüyorum. Altı ilmek haroşa örüyorum. Sıra sonuna kadar haroşa olarak örüyorum. Şimdi arka yüze geçiyorum. Yine burada 7 ilmek kesim yapacağım. İlk ilmeğimi örüyorum. Bu defa örerek keseceğim. Bir ilmek düz örüp ilk ilmeği üzerinden geçiriyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Diğer ilmeği üzerinden geçiriyorum. Ön yüze bu kısmın haroşa olarak gelmesi için hem örüp hem kesiyorum. Yine burada 1, 2, 3, 4, 5, 6. İki kenarda da 6 ilmek haroşa ilmeğimiz olacak. Arka yüzümü ters olarak örüyorum. Yine sondaki ilmeğimi örmeden alıp ön yüze geçiyorum.
Şimdi kenarlarda 7 ilmek kolumuz için kesimler yaptık arkadaşlar. Yine kesim yaptıktan sonra modelimizi devam ettirerek biraz örüp gelelim. Kol kesimini yaptıktan sonra 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. 18 haroşa sırası ördüm. Şimdi yaka kısmını keseceğim. Omuz kısmı için ilmeklerimi örüyorum. Yine modelimi yapacağım burada. Altı haroşa ilmeğimi örüyorum. Model kısmımızın kenarlarında 6 haroşa ilmeğimiz var. Hem bu kenarda hem de bu kenarda 6 haroşa ilmeğimiz var. 5 ilmekte model kısmımızın ilmeği, toplamda omuzda 17 ilmek olacak arkadaşlar. Şimdi kesim yapacağım. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Tekrar kesmiş olduğum ilmeği şişime takıyorum. Yine 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Diğer omuz kısmına kadar kesiyorum. Omuz kısmımızı kestim. Pardon, yaka kısmını kestim arkadaşlar. Şimdi omuz kısmını öreceğim. Yine 6 haroşa ilmeğim olacak. Modelimizi yapıyorum. İpimi arkaya alıyorum. Dolama yaparak bir ajur yapıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. 3 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Tekrar bir ilmek düz örüp yine bir artırma yapıp 6 haroşa ilmeğimi örüyorum. Şimdi bu tarafı öreceğim sadece. Arka yüzde tamamen ters olarak örüyorum. Sondaki ilmeği örmeden alıp ön yüze geçiyorum. Ön yüzde yine 6 ilmek haroşa örüyorum. Modelde olan 5 ilmek düz ilmeğimi ördüm. 6 ilmek haroşa örerek sıramı tamamlıyorum. Önce bu tarafı öreceğim. Daha sonra ilmek bağlayıp bu kısmı öreceğim arkadaşlar. Daha sonra iki tarafı ördükten sonra ikisini birleştirip süveterimizin ön kısmını tamamlayacağım. Şimdi bu tarafı, omuz kısmını öreyim. Daha sonra da diğer tarafı örüp geleyim arkadaşlar. Önce bir tarafı ördüm arkadaşlar. Daha sonra bu kısımdan ip bağlayıp diğer tarafı da örüp tamamladım. Yaka kısmından 21 haroşa sırası ördüm. İkisini birlikte şişime geçirdim.
Şimdi ön kısmı örmek için ilmek alacağım. Arka yüzdeyim. Arka yüzümü ters olarak örüyorum. Bu kısmı ördüm. Şimdi buradaki ipi uzun bıraktım arkadaşlar. Diğer omuz kısmımı, buradaki ipi uzun bıraktım. Şimdi burada ilmek alacağım. 16 tane ilmek alacağım arkadaşlar. İlmeklerimi şu şekilde alıyorum. 1 2 3 4 5 şu şekilde örerek ilmek alıyorum. Çıkarmış olduğum ilmeği tekrar şişime takıyorum. Tekrar aynı ilmek içerisinden çıkarıp tekrar ilmeği şişime takıyorum ve aynı ilmek içerisinden tekrar ilmek çıkararak ilmeklerimi alıyorum. Toplamda 16 tane ilmek alacağız. Yani burada kesmiş olduğumuz ilmek kadar tekrar şişimize ilmek atıyoruz. Şimdi 16 tane ilmeğimizi atalım. 16 tane ilmeği şişime attım. Şimdi buradaki bu taraftaki iple örmeye başlıyorum. Yine haroşa olarak ilmeklerimi örüyorum. Buradaki ipi çekerek sıkıştıralım. Daha sonra ipimizi oraya sabitleyip keseceğim. Şişime atmış olduğum ilmekleri de ters olarak ördüm. Bu şekilde iki kısmı birbirine birleştirdim arkadaşlar. Şu şekilde ön kısmımızı örmeye devam ediyorum. Şimdi ön yüze geçtim. 6 ilmek haroşa örüyorum. Şimdi model kısmımı yapacağım. Bir ilmek artırarak bir düz ilmeğimi ördüm. 3 ilmeği birlikte örerek kesip bir ilmek düz ördüm. Tekrar dolama yaparak artırma yaptım. 1 2 3 4 5 6 6 ilmek haroşa ördükten sonra buraya model yapmaya başlıyorum. Bir ilmek dolama yapıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. 3 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Bir ilmek düz örüp tekrar bir dolama yapıyorum. 6 ilmek haroşa örüyorum. 2 3
4, 5, 6. Şimdi buraya yine model yapacağım. Bir dolama yapıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. 3 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Bir ilmek daha düz örüyorum. Dolama yapıp 6 ilmek haroşa örüyorum. Buradaki ilmeğimi çekerek sıkıştırırız arkadaşlar, sıkıştırabiliriz. Tekrar bir dolama yaptım. Bir ilmek düz ördüm. 3 ilmeği birlikte örerek kestim. Bir ilmek düz örerek dolama yaptım. Yine sonda olan 6 ilmek haroşamı örüyorum. Arka yüze geçtim. Arka yüzümü tamamen ters olarak öreceğim. Sıramı tamamladım. Ön yüze geçeceğim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu şekilde bu kol kesimine kadar gelelim. 7 ilmek bu kısımdan artırma yapacağız. 7 ilmek de bu taraftan artırma yapacağız. Daha sonra ön kısmını örerek süveterimizi tamamlayacağız. Şimdi bu kısma kadar örelim. Daha sonra artırmalarımızı yapıp süveterimizi tamamlayalım. Kol kısmına kadar geldim. Şimdi artırma yapacağım. Her iki kenarda da 7 ilmek artırma yapacağım arkadaşlar. Artırmalarımı yine örerek yapıyorum. 1 2 ilmeklerimi çok sıkmıyorum arkadaşlar, rahat olması için. 3 4 5 6 ve 7. Şimdi artırmış olduğum 7 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Beş ilmek düz örüyorum. Altı ilmek haroşamı örüyorum. Yine 5 ilmek düz örüp 6 ilmek haroşa örüyorum.
Sıramı tamamladım. Son ilmeğimi burada örüyorum. Şimdi yine 7 ilmek artırma yapacağım. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Her iki kenarda da 7 ilmek artırmamızı yaptık. Şimdi arka yüzdeyim. Arka yüzümü ters olarak örüyorum. Ön kısmımızı, arka kısmımızı ördüğümüz sayıda örüp süveterimizi tamamlayalım arkadaşlar. Aynı şekilde yine modelimizi yapmaya devam edip süveterimizi tamamlayalım. Ön kısmımızı da ördüm arkadaşlar. Arkamızdaki sıra sayısı kadar ön kısmımızı ördüm. Son 3 sırayı haroşa olarak ördüm. Şimdi kesmeye geçiyorum. Üçüncü sırayı, üçüncü haroşa sıramızı ön yüzde örüp arka yüzde kesmeye geçiyoruz. Bu şekilde 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Sıra sonuna kadar keselim. Sıra sonuna kadar kestim. Daha sonra dikmek için ip bıraktım. Şimdi kenar kısmını nasıl dikiyorum onu da göstereyim. Örerken kenarda yapmış olduğumuz tırtıklı kısımlardan dikiyoruz. İki taraftan da birer ilmekten geçirerek birleştiriyorum. Bu şekilde dikersek dikiş izi olmadan birleştirmiş oluyoruz. Bu şekilde bir ilmek bu taraftan, bir ilmek de diğer taraftan alarak her iki tarafı da dikelim.
Süveterimizi bitirelim. Kenarları dikiş izi olmadan dikip tamamladım. Süveterimizin ön kısmı bu şekilde, arka kısmımız da bu şekilde. Yeni videolarımda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.